Ön Türk topluluklarını hiç merak ettiniz mi? Gelin bu toplulukların bazılarını beraber incelemeye devam edelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. İskitler veya yayıldıkları doğu bölgelerindeki isimleriyle Sakalar, M.Ö. 8. yüzyıl ile M.Ö. 3. yüzyıl arasında Avrupa'nın doğusu, Kırım ve Pontik bozkırları ve Orta Asya'da, Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi'ni de içine alan bölgelerde yaşamış göçebe halktır. İskitler için tarih boyunca Grek kaynaklarında Skithis, Asur kaynaklarında Aşkuzai, Fars kaynaklarında Saka ve Çin kaynaklarında Sai tabirleri kullanılmıştır. İskitler baskın güç olarak Kimmerlerin yerini Pontik bozkırlarında M.Ö. 8. yüzyılda almış. Bu devirde İskitler ve alakalı gruplar Avrasya bozkırlarını batıda Karpatlardan doğuda Ordos yaylasına olacak şekilde tamamen kontrolleri altına almıştır. Bu halkın ilk Orta Asya Bozkır İmparatorluğu olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Ukrayna ve Güney Rusya bölgelerinde yaşamış İskitler kendilerini Skoloti olarak adlandırmış. Bu bölgede kraliyet İskitleri olarak adlandırılan göçebe savaşçı bir aristokrasi tarafından yönetilmişlerdir. İskitler savaşlarda süvari birlikleri kullanımında uzmanlaşan ilk halklardan biridir. At, koyun ve sığır sürüleri yetiştirmiş, çadırlarda yaşamış ve at üzerinde ok ve yay ile savaşmış olan İskitler aynı zamanda kendilerine has metal işlemeciliği, anıt mezarlar ve sanat tarzları ile karakterize edilen zengin bir kültür getirmişlerdir. Yerleşik metal işçileri İskitler için taşınabilir süs eşyaları üretmiş, günümüze de gelmiş bu eşyalar bilinen İskit sanatının temelini oluşturmuştur. İskitler ayrıca Yunanistan, Antik İran, Hindistan ve Çin arasında bir ticaret ağı oluşturmuş, İpek yolunda önemli bir görev üstlenmiş, çağdaşları olan medeniyetlerin bu ticaret ile gelişmesinde rol oynamıştır. İskit ismi İskitya bölgesine isim kaynağı olmuştur. Erken dönem yazar ve tarihçiler asıl İskitler ile alakası Hunlar, Gotlar, Türk halkları, Avarlar, Hazarlar ve diğer pek çok isimsiz halkı tanımlamak için İskit kelimesini kullanmıştır. İskitler ve kültürleri akademik olarak inceleme ve araştırma yapmayı amaçlayan öğreti İskitoloji olarak adlandırılır. İskitler hakkında birçok kaynakta bilgi vardır. Yunan, Asur, Pers ve Hint kaynaklarında İskitlerden bahsedilmiştir. İskitler ilk olarak tarihi kayıtlarda M.Ö. 8. yüzyılda yer aldı. Herodot, İskitlerin kökenine dair 3 çelişkili yorumda bulunmuştur. Ancak en çok bu yorumunun doğru olduğuna inanılır. İskitlerin kökeniyle ilgili diğerlerine kıyasla inanmaya daha meyilli olduğum bir hikaye daha var. Göçebe İskitler bir zamanlar Asya'da yaşardı ve orada Massagetler ile savaşa girdiler. Savaşta başarısız olduklarından dolayı evlerini terk ettiler ve arası geçip Kimerya ülkesine girdiler. Herodot'un İskitlerin baskın faaliyetleriyle ilgili yazdıkları güvenilir olarak kabul edildiyse de İskitlerin kökeniyle ilgili yazdıkları yakın zamanda geçerliliğini yitirmiştir. Dahası İskitler, Kimmerler gibi Karadeniz'den Güney Sibirya ve Orta Asya'ya kadar yayılmış çeşitli grupları ifade etmek için kullanılmıştır. Yeni Ahit'in Koloseliler 3.11 adlı kitabında İskitlerden bir kez bahsedilmiştir. İskitlerle ilgili tarihsel, arkeolojik ve antropolojik kanıtların modern yorumu iki geniş hipotez önermiştir. Bunlardan birincisi eskiden Sovyet araştırmacılar ve daha sonra Rus araştırmacılar tarafından daha çok desteklenen bir hipotezdir. Kabaca Herodot'un 3. yorumunu destekleyen hipoteze göre İskitler İç Asya'dan, Türkistan ve Sibirya bölgesi gelen Doğu İranlı bir gruptur. Kishman ve diğerlerinin desteklediği ikinci hipoteze göre İskit kültürü Karadeniz sahilindeki arkeolojik ahşap mezar kültürüne Sırupna ait yerel gruplardan ortaya çıkmıştır. Bu hipotez de Kimmerlerle ilişkilidir. Dolu Hanuf'a göre bu hipotez İskit kafataslarının ahşap mezar kültüründen önceki bulgulara benzer olduğunu gösteren antropolojik kanıtlarla desteklenmektedir. Orta Asya'daki Sakaye'de bulunan kanıtlar buna bir örnektir. İskitler tarihi kayıtlara göre ilk önce M.Ö. 680 yıllarında Kafkas geçitlerinden aşıp Kür Irmağı boylarına yayıldılar. Herodot'un ifadelerine göre İskitler Kafkasları doğudan dolaşarak Hazar Denizi'ni izlemişler. Derbent geçidinden geçerek Kimmerlerin ardından Ön Asya'ya yani Anadolu'ya girmişlerdir. M.Ö. 645 M.Ö. 617 yılları arasında Suriye ve Filistin'e de girmişlerdir. İskitler M.Ö. 7. yüzyılda Avrupa ile Asya'nın batı kesiminde Tanrı Dağları ile Fergana Vadisi arasındaki bölgede yaşamışlardır. Çoğunlukla atlı göçebe çoban hayatı sürmüş İskitler, siyasi açıdan mera alanlarını denetleyen ve istilacı komşu devlet ve halklara karşı ortak bir savunma örgütleyen konfedere kabilelerde yaşamıştır. Hayvancılığın getirdiği üretkenlik yerleşim tarım toplumlarının verimliliğinden daha fazla olsa da çobancılık bazlı ekonominin aynı zamanda ek tarımsal ürünlere ihtiyaç duyması, İskitler ve ilişkili kabile konfederasyonlarının yerleşik hayatı benimsemiş halklarla hayvansal ürünleri ve askeri koruma karşılığında ittifaklar geliştirmesine neden olmuştur. Herodot, İskitlerin 3 ana kabilesi bulunduğunu ve bunların Tarcı Taus'un 3 oğlu olan Lipoksais, Arpoksais, Kolakse'den geldiğini belirtir. Herodot, Oşşate kabilesinin Lipoksais'ten, Katiari ile Traspian kabilesinin Arpoksais'ten, Paralata kabilesinin kraliyet İskitleri ise en küçük erkek kardeş olan Kolakse
SE'den geldiğini yazar. Herodot'a göre kraliyet İskitleri en büyük ve en güçlü İskit kabilesiydi ve diğer kabilelere küçümseyici bir şekilde tepeden bakmaktaydı. Her ne kadar akademisyenler bu üç kabileye geleneksel olarak coğrafi açıdan farklı bölgelere yayılmış gruplar olarak sınıflandırmış olsa da Giorgio Dumézil bu kabileleri toplumsal mesleklerin sembolleri olarak yorumlamıştır. Dumézil'in de desteklediği trifonksiyonel hipoteze göre erken Hint Avrupa toplumlarında pulluk ve boyunduruk ile simgelenmiş çiftçi ve çoban sınıfı, balta ile sembolize edilen savaşçı sınıfı ve kase ile simgelenen ruhban sınıfı bulunmuştur. Danimarkalı filolog ve folklorist Arthur Christensen, İskit toplumunun üç katmanını Hint kast sistemiyle karşılaştıran ilk akademisyen olmuştur. Hem kurganlardan çıkan arkeolojik kalıntılar hem de Herodot'un tarih kitabı ile benzeri kaynaklar İskitlerin bir kısmının atlı göçebe, bir kısmının ise çiftçi bir hayat yaşadığını göstermektedir. Göçebe İskitler at, sığır ve koyun yetiştirmiştir. Herodot bu halkın at sütü içtiğini de yazmıştır. İskitler yaşadıkları dönem boyunca domuz yetiştirmemiş ve domuz yememişlerdir. Domuz yetiştirmemek diğer göçebe halklarda da sık görülen bir özelliktir. Göçebe yaşayan İskitler yurt benzeri çadırlarda kalmışlardır. At tarafından çekilen hareketli ve tekerlekli çadırlar da vardır. Göç zamanı kadın ve çocuklar bu hareketli çadırın içinde kalır, erkekler atı sürerdi. Çiftçilik yapmış İskitler ise buğday ve arpa gibi tarım ürünleri yetiştirmişlerdir. Grek-Yunan site devletleriyle yapılan ticaretten dolayı çiftçi İskitlerin ürettikleri buğdayın yarısını bu ticaret için ürettikleri anlaşılmaktadır. Fakat çiftçilik yapmış İskitler tamamen yerleşik değil, yarı göçebelerdi ve hasat zamanı bir araya gelip toplanırlardı. İskitlerin kuruluş evresinde kölecilik veya kölelik yoktur. Ancak ilerleyen zamanlarda tarımda çalıştırmak ve özellikle Yunanlara satmak için köle bulundurdukları veya topladıkları bilinmektedir. İskitler atlı okçulardı. Birleşik yay İskitlerin en bilinen silahlarıdır ve bu silahlarının yanı sıra kılıç ve mızrak da kullanmışlardır. Herodot İskitlerin tabar adı verilen savaş baltaları kullandığını yazmıştır. Büyük ihtimalle İskitçe kökenli bir sözcük olan tabar, günümüzde Farsça ve Slav dillerinde de balta anlamında kullanılmaktadır. İlk zamanlarda ordularında piyadeler son derece az olmasına rağmen daha sonra sayıları artmıştır. Don Volga bölgesindeki İskit Sarmat kültürüne ait olduğu düşünülen savaşçı kurganların yaklaşık %20'si savaşçı kıyafetleri ve silahları ile beraber gömülmüş kadınları içermektedir. Bu nedenden ötürü İskit kültüründe kadınların da savaştığına inanılmaktadır. Yunan mitolojisindeki Amazonlar hakkındaki hikayelerin İskit Sarmat kültürünün etkileriyle oluşturulmuş olduğu hakkında görüşler de bulunmaktadır. İskitler pişmiş topraktan kap benzeri eşyalar yapmayı ve maden işlemeyi biliyorlardı. Kurganlarda İskit hayvan üslubu ile işlenmiş pişmiş topraktan yapılma eşyalar da bulunmuştur. Bronz ve bakırı eriterek demiri ise soğuk işleyebiliyorlardı. Çeşitli kurganlardan bulunan altın eşyalar altını da iyi bir şekilde işlediklerini göstermektedir. Maden eritmede kullanılan odun kömürünü de kendileri üretmiştir. İskit kurganlarında çıkan eserler medeniyette ileri olduklarını göstermektedir. Herodot'a göre İskitler çok medeni bir milletti. Gümüş işçiliğinde, dişçilikte ve çıkıkları sarmakta ustaydılar. İskit sanatında hayvan üslubu önemli bir yer tutmuş ve at, geyik, kuş motifleri ağırlık basmıştır. Herodot'un yazdıklarına göre Yunanlar elbise teferruatlarını, gümüş ve altın at takımlarını İskitlerden öğrenmişlerdir. Günümüzde genellikle Türkolog ve tarihçiler İskitlerin Türk kökenli bir toplum olduğunu bildirmektedir. Türk kaynaklarında ön Türk oldukları ve ön Türk ilişkili olduğu bildirilmektedir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.